Bugün sizinle birlikte Kürt dilinin dünyasına bir yolculuk yapalım diyoruz. Evet, Elimizdeki kaynaklar bu kadim dilin binlerce yıllık serüvenini, karşılaştığı zorlukları ve bütün bunlara rağmen gösterdiği o müthiş direnci anlatıyor. hı hı. Amacımız da bu zengin ama bir o kadar da çalkantılı tarihin sizin için en önemli, en çarpıcı noktalarını biraz olsun damıtabilmek. Gerçekten de çok önemli bir konu, yani üzerinde durulması gereken bir dil. Hint-Avrupa dili ailesinin İran koluna ait Kürtçe, milyonlarca insan konuşuyor. Milyonlarca, evet. Ama aynı zamanda özellikle modern çağda varlığını tehdit eden çok ciddi baskılarla karşılaşmış. Bu da ilginç bir şekilde dilin sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp bir kimlik ve direniş sembolüne dönüşmesine yol açmış aslında. Bu dönüşüm süreci çok ilginç gerçekten. Kaynaklarımız Kürtçenin tek bir yapı olmadığını da söylüyor. Yani lehçeleri var. Evet, evet. Başlıca lehçeler var. Mesela Kurmanci en yaygını. Kurmancı, evet. Sonra Sorani var. Daha çok Irak ve İran'da edebi bir ağırlığı da var. Zazaki var, Gorani var. Bu çeşitliliği tabii dilin zenginliği ama Ama zorlukları da vardır, değil mi? Ortak bir dil oluşturma konusunda belki. aynen öyle. Yani ortak bir yazı dili veya standart oluşturma çabalarında bazen zorluklar yaratabiliyor. Konuşulduğu coğrafya da çok geniş. Türkiye, İran, Irak, Suriye bayağı geniş bir alana yayılıyor. Peki bu kadar geniş bir alanda konuşulan dil tarih sahnesinde ne gibi engellerle yüzleşmiş? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Şöyle, elimizdeki materyallere bakınca asıl sistematik baskıların modern ulus devletlerin kuruluşuyla, yani o dönemle birlikte yoğunlaştığını görüyoruz. Farklı ülkelerde benzer örüntüler var aslında. Mesela Türkiye'de. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle ilk yıllarda benimsenen tek dil, tek millet anlayışı var biliyorsunuz. Evet. Bu anlayış çerçevesinde Kürtçenin kamusal alanda kullanımı, yani eğitimde, yayında, hatta müzikte bile ciddi şekilde kısıtlanmış, yasaklanmış diyebiliriz birçok alanda. Anlıyorum. Kaynaklar 1980 darbesi sonrasına özellikle işaret ediyor. Baskılar daha da katılaşmış galiba o dönemde. Kesinlikle çok daha sertleşiyor. Cezaevlerinde bile Kürtçe konuşmanın yasaklandığı, dilin adeta günlük hayattan, sokaktan silinmeye çalışıldığı bir dönem. Kaynaklar bunu aktarıyor. Peki bu durumun yankıları diğer ülkelerde nasıl olmuş? Yani Suriye, İran, Irak, oralarda da benzer şeyler mi yaşanmış? Çok benzer mekanizmalar devrede aslında. Suriye'deki Baas rejimi mesela sadece dili yasaklamakla kalmamış, Kürtlerin önemli bir bölümünü vatandaşlıktan çıkarmış. Vatansız bırakmış yani. Korkunç bir durum. Evet, İran'da zaman zaman bazı kültürel etkinliklere sınırlı izinler verilmiş belki ama eğitimde resmi yayınlarda Farsça dayatması hep olmuş. Irak peki? Orada durum daha mı farklıydı? Irak'ta durum maalesef daha da trajik boyutlara ulaşmış. Özellikle Saddam Hüseyin rejimi altında Kürt kimliğine, diline yönelik çok ağır baskılar var. Ve tabii hepimizin bildiği Kürt nüfusuna karşı yürütülen o korkunç Enfal operasyonu gibi katliamlar yaşanmış. Dile yönelik baskı bunun bir parçası sadece. Bu kadar yoğun, bu kadar sistematik baskıya rağmen dilin hayatta kalması, işte burası gerçekten inanılmaz. Kaynaklar bu direnişin sırrını neye bağlıyor? Nasıl ayakta kalmış? İşte burada ilginç bir paradoks var aslında. Baskılar dili kamusal alandan sildikçe onu bir nevi özel alana, aile içine, sözlü kültüre hapsetmiş. Yani görünürlüğü azaldıkça kökleri mi derinleşmiş? Aynen öyle. Bu durum sözlü geleneğin, yani halk hikayelerinin, şarkıların, destanların, denkbeşlik gibi anlatı sanatlarının dilin taşıyıcısı olarak rolünü daha da güçlendirmiş. Yasaklama çabaları bir bakıma dilin yer altında kök salmasına ve kültürel kimliğe daha sıkı sarınılan bir unsur haline gelmesine neden olmuş gibi. İlginç bir dinamik gerçekten. Peki sonra? Bir canlanma sürecinden de bahsediliyor kaynaklarda, değil mi? Özellikle 20. yüzyılın sonları, 2000'ler. Evet, evet. 20. yüzyılın sonlarına doğru ve özellikle 2000'lerde bir canlanma ivmesi görüyoruz yavaş da olsa. Bu canlanma somut olarak nasıl kendini göstermiş, ne gibi adımlar atılmış? En belirgin, en kurumsal örnek tabii Irak, Kürdistan bölgesinde Kürtçenin resmi dil statüsü kazanması ve eğitim dili haline gelmesi.
Bu, dilin kurumsal düzeyde yeniden hayat bulması açısından çok kritik bir adım. Türkiye'de peki? Orada da bazı gelişmeler oldu sanırım. Türkiye'de ise 2000'li yıllardan sonra bazı adımlar atıldı. İşte Kürtçe televizyon kanalları kuruldu. TRT Kurdi mesela. Üniversitelerde bölümler açıldı. Okullarda seçmeli ders imkanı getirildi. Ama yeterli miydi bunlar? Kaynaklar ne diyor? Kaynaklar bu adımların olumlu olduğunu belirtmekle birlikte hala çeşitli bürokratik ve siyasi engellerle karşılaştığını, yani tam anlamıyla bir özgürleşme sağlamaktan uzak kaldığını da not ediyor. Kısıtlılıklar devam ediyor. Anladım. Yani tablo hem umut veren bazı gelişmeleri hem de süregelen zorlukları içeriyor diyebiliriz. Peki günümüzdeki duruma baktığımızda dilin varlığını sürdürmesinde başka hangi faktörler rol oynuyor? Sadece bu adımlar değil herhalde. Kesinlikle değil. Diasporadaki Kürt topluluklarının rolü çok büyük ve tabii dijital teknolojiler. Teknoloji evet. İnternet, sosyal medya, uydu yayınları, bunlar dilin sınırları aşarak yayılmasına, yeni nesillere aktarılmasına olanak tanıyor. Eskiden olmayan imkanlar bunlar. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının çabaları da çok önemli. Dil kursları açıyorlar, yayınlar yapıyorlar, kültürel etkinlikler düzenliyorlar. Yani tabandan gelen bir sahiplenme de var. Çok güçlü bir sahiplenme var. Anlaşılması gereken temel nokta şu aslında. Kürtçe, onu konuşanlar için sadece bir anlaşma aracı değil, çok daha fazlası. Nesiller boyu aktarılan bir tarihsel bellek, yaşayan bir kültür ve vazgeçilmez bir kimlik unsuru. Bu noktada bir dilin yaşatılma mücadelesinin aslında evrensel, insan hakları ve kültürel çoğulculukla ne kadar iç içe olduğunu görüyoruz sanırım. Bir rengin paletten silinmesi gibi bir dilin kaybolması da aslında insanlığın ortak mirasını yoksullaştırıyor. Kesinlikle tam olarak öyle. Bu nedenle bir dilin özgürce konuşulması, öğrenilmesi ve geliştirilmesi sadece o dili konuşan topluluk için değil, aslında hepimiz için değerli bir şey. Farklılıkların bir arada, barış içinde yaşayabildiği bir dünya idealiyle doğrudan bağlantılı bir konu bu. Özetlemek gerekirse elimizdeki kaynaklardan anladığımız kadarıyla Kürtçe çok derin kökleri olan ancak modern çağda ciddi bir varoluş mücadelesi vermek zorunda kalmış bir dil. Evet. Tüm baskılara rağmen halkının sahiplenmesiyle, sözlü kültürün o inanılmaz gücüyle ve son dönemdeki kısmi açılımlarla direncini korumayı başarmış. Ama geleceğe hala tam olarak güvende değil, belirsizlikler taşıyor. Bu direnç öyküsü bize dillerin ne kadar dayanıklı ama aynı zamanda ne kadar da hassas yapılar olduğunu bir kez daha hatırlatıyor aslında. Bir dilin korunması demek, bir hafızanın, bir kültürün ve bir kimliğin de geleceğe taşınması demek. Çok kıymetli. Peki tüm bu tarihsel arka planı, günümüzdeki canlanma çabalarını ve süregelen zorlukları düşününce dinleyicilerimize şöyle bir soru bırakalım. Küreselleşmenin hız kazandığı ama aynı zamanda yerel kimliklerin de giderek daha fazla önem kazandığı bu çağda, Kürt dilinin geleceğini sizce hangi dinamikler şekillendirecek? Özellikle teknoloji ve dünya geneline yayılmış diaspora toplulukları bu hikayenin bir sonraki bölümünde nasıl bir rol üstlenebilir sizce? Üzerine düşünmeye değer. Ji bo videoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirê xwe re jî pêşniyar bikin de ku em bi hev re mezin bibin. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş.